Ev Modu kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda sizlere görmüş olduğunuz tavalarımızın, tencerelerimizin, aynı zamanda çaydanlığımızın alt tarafları böyle yanmış, yağ lekesi, kireç lekesi, karışık bir sıkıntı var. Bunları basitçe nasıl kaldıracağız? Bunun için bir video hazırladım. Umarım beğeniyle izleyeceğiniz bir video olur arkadaşlar. Bu ürünü kullanacağım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde işlemimize başlayalım. Arkadaşlar buradaki ilk işlemimiz bütün çaydanlığımızı, tavamızı, tenceremizi vesaire ne varsa ilk önce ısıtıyoruz boş halde. İçine herhangi bir şey sıvı falan su koymuyoruz, bilginiz olsun. Burada sadece ısıtacağız. Isıttıktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Çaydanlığımızı bir alalım. Tavamızı da alıyoruz. Ve hemen ürünümüzü üzerine sıkıyoruz. Arkadaşlar bu işlemi yaparken mutlaka tezgahınızın üzerine bir bez koyun. Şimdi diğer ürünümüzü yapalım. Şu taraf çok yanmıştı. Eğer ki ilk esnada çıkmıyor ise bu işlemi bir kere daha tekrarlamanız gerekebilir. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Dostlar bu işlemi yaparken mutfağınızı mutlaka havalandırın. Direkt sabun biraz daha böyle sıcak bir ortama temas ettiği için biraz daha kokusu ağır gelebilir. Zehirlenmeyin. Ben dediğim gibi bu markayı kullanıyorum, Silit Bang'in. Gayet de memnunum. Siz başka bir marka kullanabilirsiniz. Sadece kir ve kireç sökücü özelliği olsun yeter. Pas sökücü gibi ürünler kullanmayın. O çok zehirlemeye sizi tabi tutabilir. Bunlardan kaçının ama direktmen böyle sabun içerikli ürünler kullanabilirsiniz. Arap sabunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çaydanlığımdan başlamak istiyorum. Gayet de başarılı bir şekilde çıkartıyor. Tabii ki tellemiyoruz ama illaki daha iyi nüfuz etsin diye ovalayacağız. Eğer ki sizin lekeleriniz çok ağırsa bu yaptığımız işlemi bir kere daha tekrarlamanız gerekebilir. Ya da bu sıktığınız üründen sonra, yani ürün sıktıktan sonra böyle bir 10-15-20 dakika hatta yarım saat bekletebilirsiniz arkadaşlar ki iyice yumuşayabilir. Gayet de güzel bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Hemen şunu yan tarafa aldım. Diğer ürünümüze geçelim. Bu tavamda pek fazla başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü o kadar çok çelik vesaire gibi madde değil. Çok hani nasıl söyleyeyim, ucuz bir ürün. Çok hızlı bir şekilde tekrar yanma riski var bunlarla. Ama yine de
başarılı bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Süngerimle yapıyorum. Süngerim zaten tel tarafı ölmüş durumda. Fazla tel, yani tel kullanmıyorum. Sebebi ise çizmesin istiyorum. Bir de yormaması gerekiyor. Bu hala sıcak. Bunun zaten şuradaki yanmış tarafını çıkması benim için idealdir. Fazla bir yanlışlık yok bunda gerçi ama evet, burayı çıkardı. Şu tarafta biraz kaldı. Dediğim gibi eğer ki çok zorlu lekeler varsa bir kere daha uygulayabilirsiniz ya da ürünü sıktıktan bir yarım saat bekleyebilirsiniz. Çaydanlığıma gelin tekrardan. Dostlar, 2 kere yaptım bu işlemi. Gayet de başarılı oldu. Özellikle çelik tabanlı ürünlerde başarı neredeyse %90'ları varmış durumda. Sizler de görüyorsunuz. Burası olduğu gibi bayağı bir siyahtı. Ancak şu tür ürünlerde yeterli başarıya ulaştığımızı düşünemiyoruz. %60, %70 civarında bir başarılı oldu. Aynı zamanda tabanı böyle tırtıklı olan ürünlerde ise yine %50, %60, %70'e varan bir başarılı oldu. Dostlar, bu işlemi uzun süredir yapmadıydım. O yüzden baya bir şey yaptı. Hani 2 kere yaptım bu işlemi. Isıttım. Arkasından ürünü sıktım, beklettim, şey yaptım. Süngerle temizledim. Arkasından duruladım suyla. Arkasından tekrar bir ocağa koydum. Ocakta tekrar ısıttım tabanları. Tekrar ürünü sıktım vesaire. Yani bu işlemi 2 kere yaptım. Siz tabii ki ürünlerinizde dediğim gibi nasıl bir yağ olur, nasıl bir durum söz konusu olur. Yani daha yoğun bir yanma vesaire tabanlarınız varsa belki bu işlemi birkaç kere değil 2-3 kere 4 kere belki yapmanız gerekebilir. Ancak bu ürünü kullandığım zaman arkadaşlar herhangi bir şekilde hani zehirlenme vesaire söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü uzun süredir kullanıyorum bu ürünü. Herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı benim için. Yine de siz bu işlemi yaparken mutfağınızı mutlaka havalandırın. Ve bu işlemin sonunda mutlaka ürünlerinizi yine bulaşık makinenize uzun programda yıkayın. Bütün sabunu vesairesi işte üründen temizlensin. Bir de arkadaşlar tefal tencerem tavamın alt tarafını gösteriyorum. Buraları bu kadar temizleyebildim. Daha fazla sıkarsam bakın şuralar zamanla açılmış durumda. Ama dediğim gibi başarı olanı bayağı güzeldi. Dilerseniz videomuzun başlığına gösterdiğim şekilde de sizler de görebilirsiniz. Bence başarılı oldu. Ev modu kanalı olarak sizlere temizlik tüyolarda pratik bilgiler de vermeye gayret edeceğiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.